21 yaşındaki öğrencinin kısa bir tatil için kaldığı otelde başına en kötü ne gelmiş olabilir? Yaşanan olaylar kaza mıydı yoksa bir cinayet mi? Doğaüstü güçlerin bu olayda bir yer edindiğine inanabilir miyiz? Peki bu genç kadın kaldığı otelde neler yaşadı? Elisa Lam olayı uzun zaman önce gerçekleşti ve bugün hala hatırlanıyor. Bu olay genellikle korku filmlerinde anlatılan olayların gerçek hayatta da başımıza gelebileceğini gösteriyor. Peki Elisa Lam tam olarak neler yaşadı? 21 yaşındaki Elisa Lam Çin'de doğdu. 2003 yılında ailesi Kanada'ya göç etti. Kanada'da gayet sakin bir yaşam sürdüren aile orada küçük bir Çin restoranı açtı. Elisa, British Columbia Üniversitesi'nde 1. sınıf öğrencisiydi ve oldukça çalışkandı. Giyim mağazalarında bir süre çalıştıktan sonra bankada iş buldu. Seyahat etmeyi ve Los Angeles'ta geziyor olmanın hayalini sıklıkla kurardı. Aralık 2012'de erkek arkadaşından ayrıldı. Ocak 2013'te kendisini ödüllendirmek istedi ve Los Angeles'a bir tatil için gitmeye planladı. Elisa 26 Ocak'ta Los Angeles'a giderek Cecil Otel'e yerleşti. Bu otele biraz değinmek gerekiyor. Çünkü bu otelde insanların başına oldukça enteresan olaylar geldi. Otel zengin insanlar için 1920'lerde 15 katlı olarak inşa edilmiştir. Zamanla otelin yönetim şekli değişti ve ucuz fiyatlarla uzun süre kalınabilecek bir otel haline geldi. Daha sonra zenginler için inşa edilen otelden eser kalmadı ve itibarı her geçen gün azalarak ucuz 2 yıldızlı bir otel haline geldi. Otelin tarihinde Richard Ramirez ve Jack Underweger gibi katiller tarafından işlenen cinayetler vardır. Ayrıca bu otel intihar eden çok sayıda insanın kaldığı son yerdir. Bu otelin karanlık bir tarihi var ve burada kalan misafirlerin öldürülmesiyle anılıyor. Elisa Lam 26 Ocak'ta otele yerleşti ve 1 Şubat'ta otelden ayrılmayı planladı. İlk olarak Elisa'ya başkalarıyla aynı yeri paylaştığı ortak bir oda verildi. Ancak Elisa'nın oda arkadaşlarının garip davranışları yüzünden şikayet etmesi üzerine tek kişilik bir odaya taşındı. Otel çalışanları bu kadının sakin ve arkadaş canlısı biri olduğunu söylüyor. Zamanının çoğunu otelin dışında geçirdi. 31 Ocak'ta çalışanlar otel lobisinde Elisa'yı gördü. O sırada Elisa telefonda ailesiyle görüşüyordu. Daha sonra saat 12 civarında bir kitapçıya giderek ailesine ve arkadaşlarına hediyeler aldı. 1 Şubat'ta Elisa ailesini aramadı ve sessizliğe gömüldü. Elisa eğer bir geziye giderse her gün ailesini arayacağına dair onlara söz verdi. O gün Elisa'nın otelden ayrılıp eve geri dönmesi gerekiyordu. Daha sonra Elisa'ya ulaşamayan babası otel yönetimiyle görüşerek Elisa'dan haber alamadığını ve Şubat ayında eve geri dönmesi gerektiğini söyledi. Otel çalışanları Elisa'nın odasına baktı ve orada olmadığı için rezervasyonu yenilemedi. Daha sonra otel çalışanları Elisa'nın odasında bulunan eşyaları oradan alarak bir depoya koydu. Bu görüşmeden sonra aile büyük bir endişeye kapıldı ve hemen polisle iletişime geçti. 5 Şubat'ta Kanada polisi Elisa'nın konakladığı otel odasını aramak için Cecil Otel'e gitti. Tüm otel binasını çatıdan bodrum katına kadar didik didik aradılar ama hiçbir şey bulunamadı. Tüm otel çalışanlarını ve çevrede bulunan insanları sorguya çektiler.
Polis tüm kamera görüntülerine el koydu ama tüm dünyayı şok edecek kamera görüntülerini ortaya çıkaracaklarından haberleri dahi yoktu. Bu görüntüler genç kadın kaybolmadan birkaç saat önce kameralar tarafından kaydedildi. Asansörün düğmelerine basıyor ve sonra asansörün köşesinde birinden saklanıyormuş gibi görünüyor. Daha sonra bir ayağını koridora doğru uzatıyor ve her yöne hızla bakıyor. En azını söylemek gerekirse Elisa'nın tuhaf el hareketleri ve görüntülerin bir noktasında görünmeyen bir kişiyle sohbet eder gibi davranışları kesinlikle çok tuhaf. Birkaç kez asansöre girip çıkıyor. Son kez koridorda göründüğünde elleriyle garip hareketler yapıyor ve parmaklarını sıkıştırıyor. Daha sonra oradan uzaklaşıyor. Otelin diğer güvenlik kameraları tarafından Elisa'ya dair başka bir görüntü kaydedilmedi. Ayrıca kameralar Elisa'nın o gün otelden ayrıldığını da kaydetmedi. Otelde konaklayan birkaç kişi suyun kötü kokusundan ve renginden dolayı şikayet etti. Otelin kendi su deposu vardı. Bu su tankı konuk odalarının, mutfağın ve kafeteryanın su ihtiyacını karşılıyordu. Otel çalışanları su deposunu kontrol etmeye karar verdi. 19 Şubat 2013 tarihinde kamera görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Elisa'nın cesedi Cecil Otel'in çatısındaki 1000 galonluk su tankının içinde bulundu. Polis cesedi inceledi ve cesedin üzerinde bir kıyafet yoktu. Tam 18 gündür Elisa Lam'ın cesedi bir su tankerindeydi. Müdahale ekipleri Lam'ın çürümeye başlayan cesedini çıkarmak için tankı kesmek zorunda kaldı. Tankın içinde siyah erkek şortları, yeşil bir tişört, bir takım siyah iç çamaşırı, bir çift siyah sandalet, kırmızı bir ceket, bir kol saati ve bir de otel anahtarı bulundu. Ancak polis hiçbir yerde cüzdan ya da gözlük bulamadı. Ayrıca Elisa'nın telefonu hiçbir zaman bulunamadı. Otopside Elisa'nın cesedi incelendi. Ölümünden kısa bir süre önce cinsel ilişkiye girdiği söylendi. Her iki bacağının diz altında küçük sıyrık izleri vardı. Elisa'nın akciğerinde su bulunamadı. Bu da daha önceden boğulduktan sonra tanka yerleştirildiği anlamına gelebilir. Ancak polis Elisa'nın intihar ettiğini söyledi. Polisler genç kadına bipolar bozukluk ve depresyon teşhisinin konulduğunu öğrendi. Bipolar bozukluk teşhisi konan kişilerin genellikle intihara meyilli olduğu bilinir. Daha sonra dava yetkililerce resmi olarak kapatıldı. Bu olayın kapatılması toplum için
çok fazla olumsuzluğa neden oldu. Gazeteciler doğaüstü güçlerin buna neden olduğunu yazarak oteli suçlamaya başlamıştır. Elisa'nın ölmesiyle cevaplardan çok bir soru yığını ortaya çıktı. Elisa, Cecil Otel'in çatısına nasıl çıktı? Çatı alanı misafirlere kapalıydı ve çatıya izinsiz giriş yapıldığında otel çalışanlarını uyaracak bir alarm sistemi vardı. Kapıyı açmak için zorlamak alarmı tetikleyecekti. Elisa'nın çatıya çıkmasının en doğru yolu yangın merdiveninden yukarıya tırmanarak çatıya çıkmasıydı. Ancak bu şekilde de dışarıdan birinin onu fark etmemesi tuhaf olurdu. Görünmeden çatıya çıkan Elisa su tankının içine nasıl girdi? Otel çalışanları Elisa'nın bulunduğu tanka ulaşmak için bir merdiven kullanmak zorunda kaldı. Ayrıca içeriden kapatılması zor olan ağır bir kapağı Elisa nasıl kapatabildi? Günümüzde birçok insanın Elisa'nın başına gelen olaylara dair ortaya attığı teorilerden biraz bahsedelim. İlk olarak Elisa'nın doktoru, uzman psikiyatrist Sarah Scar, Elisa'nın intihar eğilimi olmadığını belirttiği için Elisa'nın intihar etmediğini söylüyor. Psikiyatrist ayrıca Elisa'nın üzerinde olumlu etkisi olan ilaçlardan da bahsetti. Elisa'nın kanında uyuşturucu veya alkol bulunamadı. Ceset de tamamıyla çıplak bir şekilde bulundu. Tankın içinde bulunan eşyalar cesedin yakınında değildi. Asansörde bulunan görüntülerin üzerinde oynama yapıldığını ve görüntülerin sadece kesilen bölümlerini polisin gazetecilere dağıttığı söyleniyor. Kısacası kameradaki görüntülerin yetkililer tarafından değiştirildiği söyleniyor. Kayıtlarda genç kadının 14. kattaki asansöre girdiğini görüyoruz. Bu görüntülerde polisin su tankerinin dibinde bulmuş olduğu kıyafetlerin Elisa'nın o sırada üzerinde olduğunu görüyoruz. Görüntülerdeki kadın oldukça sakin ve ilk başta birini bekliyor gibi görünüyor. Uzmanlar asansördeki genç kadının tüm hareketlerinden yola çıkarak biriyle bir tür oyun oynamış olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar ayrıca Elisa'nın oynadığı oyunu ve hareketlerini analiz ettiler. Bu oyunun cinsellikle ilgili bir tür oyun olduğu sonucuna vardılar. Görüntülerdeki kadının gayet sakin, kendini güvende hisseden ve sık sık gülümseyen biri olduğunu söylüyorlar. Başka bir versiyona göre genç kadının biriyle ilişkisi vardı ve görüntülerde bu adamla saklambaç oynadığı söyleniyor. Bu adam asansörde bir kamera olduğunu biliyor olabilirdi ve kayda girmemeye dikkat etti. Bu davayı bağımsız olarak araştıran gazeteciler Elisa'nın bu adamla 1 Şubat'tan önce tanıştığı sonucuna vardı. Ayrıca ölümünden önce cinsel ilişkiye girmeyi gönüllü olarak kabul etti. Gazeteciler bu adamın Elisa'yı su tankerinin bulunduğu çatıya davet ettiğini düşünüyor. Genç kadın çatıya gelmeyi ve muhtemelen gönüllü olarak kıyafetlerini çıkarmayı kabul etti. Gazeteciler bu adamın öfkeyle Elisa'yı öldürmesiyle sonuçlanan bir cinayet olduğunu düşünüyorlar. Bu da ciğerlerinde su eksikliği bulunan Elisa'nın suya girdiğinde çoktan ölmüş olduğu anlamına gelir. Gazeteciler bunları gerçekleştiren kişinin tecrübeli bir katil olduğuna inanıyor. Elisa'nın cesedi uzun süre suda kaldığı için kanıtların çoğu yok oldu. Ayrıca Los Angeles'ta suç oranları oldukça yüksek. Özellikle de hala çözülmemiş birçok kayıp ve cinayet vakası var. Belki de bu yüzden bu dava hızlı bir şekilde kapatıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elisa Lam'a ne olduğuna gelince bunu gerçekte asla bilemeyeceğiz.